Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda SM 2023'te en çok gelişen oyuncular serimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölüm çekeli bayağı uzun süre olmuş olabilir ama bu sefer kendi kanıtlarımla göstereceğim. İlk oyuncumuz Junior Timber. 21 yaşında başlıyor oyuna. 82 gen. İstatistiklerine bakabilirsiniz bu şekilde. Kendisi gerçekten iyi bir oyuncu. Şimdi 3 sene sonraki halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar, 3 seneki hali de bu şekilde. 98,5 milyon kadar değeri var. 92 iken de potansiyelini doldurdu gördüğünüz gibi. Ve özellikleri gerçekten çok iyi. Top kapması 97, pozisyon alması 97, pasları uzun pas, çok asist yapan bir oyuncu. 9 asist yapmış 46 maçta bu sene. Kendisi hem yatırım yapıp kullanabileceğiniz bir oyuncu ve size iyi bir para kazandırabilecek bir oyuncu. Diğer oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz Edia Salcedo. 20 yaşında kendisi. Inter'de kiralık olarak verilmiş, senede başlıyor ilk sezonunda. 71 gen. Kendisi yardımcı forvet rolünde olduğu için pek tercih edilmiyor ama oyun içi istatistik olarak özellikleri gayet iyi bence. 90 hızı var. Bitiriciliği filan düşük olabilir ilk başlara göre ama 3 sene sonraki halini geçelim. Ve 3 sene sonraki hali Ediel Salcedo'nun 86 gen, 24 yaşında. Normalde 3 sene sonra ama bu oyuncu da 4 sene olarak gösteriyor. 7 gol 2 asist yapmış 12 maçta. Forma şansı bulduğunda atan bir oyuncu. Ama biz şu anda takımımızda bulunamıyor. 94 hızı var. Çok hızlı bir oyuncu. Potansiyeline ulaştı. 86 potansiyeli varmış. Bu oyuncuyu da kullanıp iyi bir bütçeye satabileceğiniz bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyuncumuz Luka Susic. Red Bull Salzburg'da oynayan bir oyuncu. Kendisi kariyerin başında. Kendisi 76 gen olarak başlıyor oyuna. 91 hızı falan gayet iyi bir kart. Gençken alıp ileride iyi bir paraya satacağınız oyuncu. Şimdi de gelişmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu da 3 sene sonraki hali. Tam 3 senede 76 genden 92 gene geldi. Ve potansiyelini doldurdu kendisi. 102 milyon euro gibi bir değere ulaştı. Gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Hem de genel özelliklerine bakarsak 97 pas, 97 top kapma hızı, saldırganlığı falan bayağı iyi durumda. Kendisine alıp uzun yıllar da değil, 3 sene içerisinde dünyanın en iyi orta sahası haline getirebilirsiniz. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz Sergio Arribas. Kendisi Real Madrid'de oynuyor. 5 milyon euro değerine sahip, gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görünüyor. Yani durum morali düşük olduğu için biraz ucuza diyebilirim. Ben ilk sezon diğer kariyerinde göstereceğim şimdi. Kiralamıştım. Satın alma bonservisiyle kiralayıp kullandım kendisini. Özellikleri bu şekilde. Fiziksel olarak çok iyi. Teknik olarak pasları falan iyi. Diğer özellikleri kötü. Ama gerçekten de çok kullandığımda çok verim aldığım bir oyuncuydu. Şimdi de gelişmiş halini getirelim. Evet arkadaşlar, bu da gelişmiş hali. 29,5 milyon değerine sahip. 24 yaşında. 11 gol 1 asist yaptı 21 maçta. Özelliklerini göstereyim. Hızı, hatta hız demeyelim, fiziksel olarak çok iyi duruma geldi. Teknik açıdan da bir önceki gösterdiğim görselde teknik özellikleri çok kötüydü. Şu anda o özelliğe göre mükemmel bir gelişim yapıp 86 genle ulaşıp teknik kapasitelerini güçlendirdi. Bu kartı da size tavsiye ediyorum. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Arkadaşlar, oyuncumuz bu. Karim Adeyemi. 79 yenine başlıyor. Teknik özellikleri iyi zaten.
Fizikselliği orta takımlı bir, orta seviyeli bir takım alınıp kullanılabilecek bir oyuncu. Kendisi 2 maça yedekten çıkmış. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Evet arkadaşlar, gelişmiş halde bu şekilde. Şu anda görünmüyor ama şeyi doldurdu. 87 gen potansiyeli var. Teknik özellikleri çok gelişti. Top sürme, kontrol, gerçekten tam yatırımlık bir oyuncu. Alın, kullanın. İyi de performans sergiliyor. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Arkadaşlar, bir sonraki oyuncumuz Adrien Truffet. Kendisi 20 yaşında başlıyor oyuna. 79 reytingli. Rennes forması giyiyor. Özellikleri fiziksel olarak iyi. Teknik açıdan da orta düzey bir kanat bek oyuncusu. Arka kanat oyuncusu. Kendisi yüksek genlere kadar çıkabiliyor. Şimdi de o yüksek genli halini göstereyim size. Kendisi 5 sene içerisinde tam tamına 6 gen gelişiyor. Dortmund'da, ben Dortmund kariyeri yaptığım için Dortmund'da transfer ettim. İlk günden beri bizim takımımızda ilk 11 oynayan bir oyuncu. Şöyle göstermek istiyorum istatistiklerinde. Şurada transfer etmiştim kendisini, 27,5'a, şu an 40 milyon değeri var. 223 maç, 1 gol, 27 asist gibi bir performansı var. Potansiyelini doldurdu 5 sene içerisinde. Dayanıklılığı çok iyi. Gerçekten yani kariyer boyunca bütün maçlarda oynadı. Hiç de yorgunluk yok. Hızı çok iyi. Teknik özelliklerinde de orta açması ve diğer özellikleri bir bek açısından iyi. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Evet, bir sonraki oyuncumuz Gabriel Martinelli. Kendisi 82 genle başlıyor. 21 yaşında. Geniş forvet rolünde olduğu için pek kimse tercih etmiyor ama performansı, güzel bir performansı var. Hızı ve gücü oyunun başından zaten iyi. Teknik özelliklerinde top sürme ve hareket becerisi yüksek olarak başlıyor zaten. Bu oyuncu geliştikten sonra inanılmaz bir patlama yapıyor bu arada. Şimdi de gelişmiş halini göstereyim size. Evet arkadaşlar, gelişmiş halde böyle 82 gendi o zaman. Şimdi 92 gen. 4 senede patlama yaptı. 10 gen arttı. Bu sezonki performansı da 23 gol, 23 maç, 20 gol, 5 asist. Şurada özellikleri görebiliyorsunuz. İstatistiklerine geçelim. Bakalım. 149 maç, 48 gol, 6 asist. Gerçekten iyi bir performans. İlk senelerde bende değildi oyuncu. Sonra oyuncuyu transfer ettik ve böyle performans vermeye çalışıyor. Özellikleri de böyle hareket ve top sürmesi 97. Zaten fiziksel özellikleri çok güçlü bir oyuncu. Diğer özelliklerini geliştirerek mükemmel bir oyuncu olup dünyanın en iyileri arasına girdi. Tam 4 senede. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Evet, bir sonraki oyuncumuz Chelsea'nin yeni transferi olan Mudryk. 76 yenle başlıyor. 21 yaşında kendisi. Shakhtar Donetsk'ten rahatlıkla alabileceğiniz bir oyuncu. Nitelikleri fiziksel olarak iyi ama teknik açıdan biraz zayıf bir oyuncu. Bitiricilik ve top sürmesi öne çıkıyor sadece. Ama gelişince gerçekten bir gol makinesine dönüyor. Şimdi size gelişmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar, gelişmiş halde bu şekilde. Michael Mudryk 87 yene kadar geldi 4 sene içerisinde. Bu sezon yedek olduğu için 4 gol 5 asist yaptı. 10 maç olarak sayabiliriz. 10 maçta 4 gol 5 asist, gerçekten iyi bir performans. Bitiriciliği 92, top sürmesi 92. Diğer teknik özellikleri de artıyor. Arttı yani ilk haline göre. Potansiyeline ulaştı kendisi. Hız iyi ama gücü biraz zayıf. İstatistiklerine gelelim. Oyuncu ilk başta bende değildi. Oyuncuyu transfer ettik. Dinamo Kiev'den
38 milyon euroya aldık geçen sene. Dinamo Kiev'de pek performans sergileyememiş ama bize geldi. 20 gol 7 asist. Bu sezonda yedek olduğu için 4 gol 5 asist yaptı. Sizde oynarsa mükemmel yerlere gelecek bir oyuncu. Ama ilk başlarda almanızı tavsiye ediyorum. Ben ilk başta almadığım için pişmanım. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz Jayden Braaf. Borussia Dortmund'un kendi oyuncusu. Ucuz bir fiyat alabileceğiniz bir oyuncu. Fiziksel olarak çok güçlü ama teknik olarak çok zayıf bir genel forvet oyuncusu. Genel forvet oyuncusu olduğuna bakmayın. Kanatlarda oynuyor. Forvet kısmında sarı görünüyor. Jayden Braaf. Şimdi de size gelişmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar, gelişmiş halde bu şekilde 82 gene kadar çıktı. Daha fazla çıkacağını düşünüyorum. Nedeni, ben hiç oyuncuyu oynatmadım. Hep de bizim takımdaydı. 9 maça çıkmış, 6 gol 1 asist yapmış. Forma şansı bulsa bir 85-86'lara kadar gideceğini düşünüyorum. Hızı iyi, dayanıklılığı çok iyi. Zaten fiziksel özellikleri mükemmel bir seviyeye geldi. Teknik açıdan da ilk haline göre iyi bir gelişme yakaladı. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz Ajax'tan Hansen. Kendisi bitirici rolünde. 61 genle başlıyor oyuna. Daha 20 yaşında. Nitelikleri bu şekilde. Fiziksel olarak düşük, teknik olarak da düşük. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Evet, gelişmiş halde bu şekilde Stajon Hansen 4 sene içerisinde 61 genden 81 gene ulaştı. Tam tamına 20 gen arttı. Daha da artacağını düşünüyordum, potansiyeline ulaştı. Yine Braft'ta da olduğu gibi kendisini hiç kullanmadım. Bir maça çıktı. Yani bir maça çıktı. Hiçbir şey yapamadı. Kadro derinliğimiz çok fazla olduğu için çok fazla genç oyuncu denedim bu şeyde. O yüzden kendisi forma şansı bulamadı. Ama eğer forma şansı bulsaydı 85 iken potansiyeline ulaşacağını düşünüyorum. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Arkadaşlar, bir sonraki oyuncumuz Anatoly Trubin. 75 ikenle başlıyor oyuna. 21 yaşında. Shakhtar Donetsk'te bir kaleci. Şut kesmesi 81. Diğer özellikleri normal kaleciye göre. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Gelişmiş halde bu şekilde 4 senede Anatoly Trubin 75 genden 81 gene ulaştı. Kaleciler zaten bu oyunda pek gelişen bir şey değil. Özellikleri bu şekilde: şut kesmesi hala ön planda. Top kontrolüyle ve birebir de gelişmeleri var. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Evet, Marcus Kana 71 genle başlıyor. 20 yaşında kendisi. Anderlet'te oyuncu. Fiziksel özellikleri oyunun başında da gayet iyi. Teknik olarak çok kötü diyebileceğimiz seviyede. Sadece markaj, top kapma, pozisyon alması. Ama genç bir oyuncu olduğu için gelişmiş halinde mükemmel bir ilerleme yakalıyor. Şimdi onu gösterelim. Ve gelişmiş halinde 86 yenlik Marcus Kana, 24 yaşında, 4 senedir kullanıyorum. Ve gerçekten de mükemmel bir oyuncu. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Oyuncumuz Armel Bella Ketchup. 20 yaşında, Southampton futbolcusu. 10 milyon değeri var. Alıp mükemmel seviyelere getireceğimiz bir oyuncu. Şimdi gelişmiş haline geçelim. Gelişmiş halde 5 yılda mükemmel bir ilerleme yaşıyor ve tam tamına 14 gen artıyor. 52,5 milyon değerine ulaşıyor. Gerçekten de alıp kullanabileceğiniz veya kullanıp satabileceğiniz bir oyuncu. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Jude Bellingham herkesin tanıdığı bir oyuncu. Büyük takımlarda alınıp uzun yıllar kullanabilecek bir oyuncu. Onun da şimdi gelişmiş haline geçelim. Jude Bellingham'da 5 yıl içerisindeki gelişimi bu şekilde: 6 gen arttı kendisi. Özellikleri iyi ama şu an göstermiyorum. Size de biraz sürpriz olsun özellikleri. Kendisi skor katkısı veriyor ve defansına da yardım eden bir oyuncu. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Ansu Fati, yine herkesin tanıdığı bir oyuncu. 19 yaşında, 26 milyon değeri var. Gerçekten alabiliyorsanız bütün paranızı basın Ansu Fati'ye. Hem performans olarak hem de
iyi bir artış yakalıyor. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Evet, Ansu Fati 81 genden 94 gene zıpladı. 5 yıl içerisinde mükemmel bir kart. Size istatistiklerini göstermek istiyorum. 142 maç, 46 gol, 23 asist. Gerçekten de kusursuz bir kart. Diğer oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz Luka Romero. 3,5 milyon değeri var. Kariyerinize başladığınızda direkt alın. Yedekte oynatsanız bile olur. 17 yaşında daha 57 gen. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. 5 sene içerisinde Luka Romero 57 genden 89 gene fırlıyor. Ve kendisini pek fazla kullanamadım. Yedek kaldı yani. Kaç maça çıkmış? Bu sezon en son sezon kullandım. 23 maç, 13 gol, 11 asist. Kendisi performans olarak da gayet iyi bir oyuncu. Eğer ilk 11'de oynatırsanız kendisi 92 genlere falan da ulaşacağını düşünüyorum. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Yusufo Mokoko kendisi 17 yaşında 72 gene sahip bir oyuncu. İstatistik olarak da iyi bir oyuncu. Şimdi gelişmiş haline geçelim. Yusufo Mokoko 72 genden 89 gene ulaşıyor ve kendisi istatistik olarak çok iyi bir verime sahip. 179 maç, 164 gol, 50 asist yaptı. Gerçekten de ilk başlarda alabiliyorsanız kesinlikle alın dediğim oyunculardan birisi ve direkt ilk 11'e koyulabilecek bir oyuncu. Diğer oyuncumuza geçelim. Yusuf Demir Galatasaray'dan tanıdığımız bir oyuncu. 19 yaşında 73 gene sahip. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Kendisi 71 genden 86 gene ulaşıyor. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Skora katkısı da yüksek. Gerçekten tavsiye ettiğim oyuncu. Süper Lig kariyeri yapıyorsanız alabileceğiniz bir oyuncu. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Ronnie Bardahi. Kendisi 16 yaşında 64 gene sahip bir kanat oyuncusu. Tek kötü özelliği sağ kanatta oynayıp sol kanatta oynayamaması. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Kendisi 64 genden 87 gene bir anda patlayan bir oyuncu. Ronnie Bardaji. Kendisini çok tavsiye ediyorum. Dediğim gibi tek kötü yanı sağda oynayıp solda oynayamaması. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz bütün Türkiye'nin tanıdığı bir oyuncu Arda Güler. Türkiye'nin geleceği olarak bakılıyor. 62 genle başlıyor oyunu. 4,25 milyon değerine sahip. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Arda Güler'in de gelişmiş hali bu şekilde. 86 gene kadar çıkıyor. Potansiyelini doldurdu. 22 yaşında 33 milyon euroya sahip. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz Eli Vahi. Kendisi diğer oyunculara göre yüksek bir genle başlıyor olabilir. Kendi gerçekten de tavsiye ettiğim bir oyuncu. 19 yaşında 17 milyon euro. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Eli Vahi kendisi 24 yaşına geliyor. 5 sene içerisinde 88 gene kadar ulaşıyor. Gol yollarında etkili bir oyuncu. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Ryan Cherki 73 genle başlıyor. 19 yaşında pardon. 7,75 milyon değeri var ve çift ayaklı bir oyuncu. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Ryan Cherki'nin gelişmiş hali de bu şekilde. 87 gen mükemmel bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Mateus França Flamengo'da oynuyor. Kendisine yaz transfer değilde de Ocak ayında ilk sezon Ocak ayında alırsanız gerçekten mükemmel bir transfer olur. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. França'nın da Mateus França'nın gelişmiş hali de bu şekilde. 23 yaşında 27,5 milyon değere sahip 85 geninde bir sonraki oyuncuya geçelim. Paul Wanner gelecekte çok ses getireceğini düşündüğüm oyunculardan 5 milyon değere sahip 16 yaşında şimdi de gelişmiş haline geçelim. Paul Wanner 21 yaşına bastı. 5 yıl içerisinde 84 gene kadar ulaştı. 27,5 milyon da değeri var. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Tino Anjorin 20 yaşında başlıyor. 64 geni var. İkinci sezon alınıp kullanabileceğiniz, kadroya monte edebileceğiniz bir oyuncu. Şimdi de gelişmiş haline geçelim. Tino Anjorin 84 gene kadar ulaşıyor. 25 yaşında 17,5 milyon değeri var. İyi bir oyuncu dediğimiz gibi bir sonraki oyuncuya geçelim. Philip Endrick pardon konuşamadım. Kusura bakmayın. Real Madrid'e transfer oldu zaten. Bildiğiniz bir oyuncu 13 milyon değere sahip.
16 yaşında, şimdi de gelişmiş haline geçelim. Endrick 20 yaşında, 83 gene ulaşıyor. Tam 4 sezon içerisinde 34 milyon değere de sahip bir sonraki oyuncumuz, geçelim. Matthias Tel, Bayern Münih'ten bildiğimiz bir oyuncu. 4 milyon euroya sahip değeri, 17 yaşında, şimdi de gelişmiş haline geçelim. Matthias Tel'in gelişmiş hali de bu şekilde. Bizde sadece bir maça çıkabildi. Full yedek durdu. 22 yaşında, 19,5 milyon değere sahip ve 82 gene ulaştı. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Bir sonraki oyuncumuz Ethan Naveri. 15 yaşında, 4 milyon euroya sahip. Kariyerinizin ilk günü alın hatta oyuncuyu. Çok hızlı gelişen bilen bir oyuncu. Ben sonradan keşfettim kendisini. O yüzden benim şu anda gelişmiş halini göstereceğim. Kendisi 20 yaşında, 78 gende. Neden ben geç keşfettim dediğim, 15 yaşında bu oyunda oyuncu olduğunu bilmiyordum. Ama gerçekten keşfettikten sonra hızlı bir gelişim yaptı. 78 gene ulaştı. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Vinicius Taibosa, Shakhtar Donetsk'te oynuyor kendisi. Direkt alabileceğiniz bir oyuncu bu da. 53 genle başlıyor. Şimdi gelişmiş haline geçelim. Taibosa 23 yaşında, 81 gene ulaşıyor. 18,5 milyonda değerine sahip. Bir sonraki oyuncumuza geçelim ve son oyuncu. Alexios Kalogeropoulos. Kendisi Yunan bir oyuncu. Yunan bir stoper. Çift ayaklı. Kiralık listesinde ilk senenizde satın alma opsiyonu ile kiralayıp kullanabileceğiniz bir oyuncu. Şimdi gelişmiş haline geçelim. Evet arkadaşlar, gelişmiş halde bu şekilde 78 gene kadar ulaştı. Kendisini hiç kullanmadım. 10 milyon değeri var. Bu son oyuncumuzdu arkadaşlar. Bu videoda çok emek harcadım gerçekten. Emeğimin karşılığını görmek için bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Böyle videoların devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayınız. Bay bay.